Oyun içerisinde şampiyonlar oynanışa göre dengelenmiş durumdalar. Peki hikayedeki en güçlü şampiyonlar kimler? Bunun için öncelikle gücü tanımlamalıyız. Bana göre güç, evreni kendine göre şekillendirebilmektir. Bu liste elbette resmi bir kaynak sayılmaz, ancak hikayeler ve writerların yazılarıyla derin araştırmalar sonucunda kendi görüşüme göre bu listeyi hazırladım. Başlayalım. Yıllarca farklı büyücülerle, şamanlarla, cadılarla çalışmış olan Ryze dev bir bilgi birikimine sahip ve vücuduna dövmelerle işlediği büyüyle artık sıradan bir büyücü olmanın çok üstünde, neredeyse büyüyle bir olmuş bir insan. Bu da böyle büyülü bir dünyada ona çok yüksek güç veriyor. Hiçlikten gelmiş olan bu metrelerce boyuttaki dev yaratık oyunu bozmaması için Sihirdar Vadisi'nde ufaltılmış versiyonuyla bulunsa da inanılmaz korkunç, yıkıcı ve zeki bir canavar. Çağlardır düşmanlarına korku salan bu zırh yığını bir şekilde öldürülse bile kemiklerinden yeniden dirilebiliyor. Kara sisin boyunduruğuna girmeyecek kadar kudretli bu hayalet karanlık büyüsüyle büyük bir tehlike. Targon Dağı'na tırmanarak tanrısal güçler elde etmiş olan Pantheon, Taric, Leona ve Diana arasında seçim yapacak kadar bilgi yok elimizde. Ancak hepsi bu dünyanın çok ötesinde büyük güçler barındırıyor. Çağlar önce gözcüler tarafından kutsanmış ve günümüze dek hayatta kalmış olan Lissandra, korkunç derecede zeki, ordularıyla ve gerçek buzla dünyaya büyük bir tehdit oluşturan kör bir büyücü. İnsanlık kadar eski bu iblisin gücünün sınırlarını bilemiyoruz. Hala ufak insani meselelerle uğraşıyor gibi görünmesi onu küçümsemenize sebep olmasın. Binlerce yıldır hayatta kalmak kolay iş değil. Yükseliş ayiniyle tanrılaşmış olan Renekton artık ölümlülerin hayal bile edemeyeceği kudrette. Ancak delirmiş olması potansiyelinin büyük bir kısmını yok ediyor. Düşmanları karşısında onu zayıf kılıyor. Ters giden bir ayinin ürünü olan İmparator Azir, Renekton kadar antik olmasa da zekası ve liderliğiyle büyük potansiyele sahip. Kardeşi Renekton kadar yaşlı olan Nasus'un gücünün sınırlarını kestirmek çok zor. Ancak ölümlülüğünü unutmuş ve çağlardır ayakta kalmış olan bu varlık kolay kolay durdurulamayacak olsa gerek. Freljord'un beden bulmuş hali olan Enivia, çağlardır her ölümüyle birlikte yeniden doğan, doğaüstü güçlere sahip antik bir varlık. İlk 5'e geçmeden önce bu listede yer almasa bile bir hayli güçlü olan birkaç ciddi potansiyele veya bilinmeyen güçlere sahip şampiyonlara selam verelim. Syndra, zihin gücüyle bir tapınağı gökyüzüne sabitleyebilecek kadar kudretli, gücünün sınırını bilmediğimiz bir büyücü. Kog'Maw, sonsuz açlığıyla fizik kurallarını ihlal edercesine yolundaki her şeyi yutan korkunç bir hiçlik yaratığı. Yine hiçlikten gelmiş olan Vel'Koz, canlıları kolaylıkla yok edebilen çok zeki ve yüksek miktarda bilgiye sahip bir varlık. Nereden geldiği ve gücünün sınırları bilinmeyen Fiddlesticks, eski hikayeye göre Lig tarafından yok edilemeyecek kadar güçlü. Oyunun kesinlikle en gizemli karakterlerinden biri olan Jax'ın hikayesi Lig sistemini içeriyor ve artık geçersiz. Ancak daha ilk zamanlardan beri aşırı kudretli kabul edilen ve Darkin olma olasılığına sıcak bakılan bu maskeli karakteri listeye eklememek haksızlık olurdu. Malphite kendi dünyasında çok özel bir varlık değil ama Valoran'da dağ kadar canlı bir taş parçasına saygı duymak gerekir. Öyleyse listemize devam edelim. Çağlardır nice savaşların yönünü değiştirip insanları kan hırsına sürüklemiş olan Darkin Aatrox için yeryüzünde yürüyen bir savaş tanrısı dersek abartmış olmayız. İmparatoruna ihanet ederek yükseliş ayinini ve tüm halkın hayatını çalan Zerat, fiziksel bedenin sınırlamalarından kurtulmuş yoğun bir büyü enerjisi. Yükseliş ayininin yaşayan en güçlü ürünü, muhtemelen sınırsız güce erişebilecek olan bu bilinçli ve hain enerji formu. Sakinlerinin ölümle tanıştığı ilk günden beri Valoran'da kol gezen Kindred, ölümün bizzat vücut bulmuş hali ve çağlardır sayısız ölümlünün sonu olmuş olan bu varlık, Valoran'da sadece kendisi kalana kadar devam edecek gibi görünüyor. Shuriman'ın yıkılışını, gözcülerin yükselişini, hatta gölge adaların felakete sürüklenişini bile bir kenardan sessizce izlemiş olan Bard, Valoran ve insanlık için inanılmaz büyük bir yıkım olan olaylara bile evrenin dengesini bozmayacağı sürece müdahale etmiyor. Zaman ve mekandan bağımsız diyebileceğimiz bu ruhun yaşına dair bir şey söylemek mümkün değil gibi görünüyor. Ancak benzer güçteki büyü ve varlıklar tarafından kovulabileceği, hapsedilebileceği, hatta belki de yok edilebileceği biliniyor.
Evreni meydana getiren o ilk patlamayla birlikte oluşmuş olan Aurelion Sol, çağlardır yıldızlar oluşturuyor, galaksileri düzene sokuyor. Evren onun tuvaliymişçesine boşluğu eserleriyle dolduruyor. Targonlu insanlar tarafından kandırılıp büyüyle esir alındıysa da şimdi intikam için geri dönen Aurelion Sol hem bilinci hem de gücüyle muhtemelen ligdeki en güçlü şampiyon. Liste bu şekilde. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna tıklayın. Listeye dair yorum ve eleştirilerinizi merakla bekliyorum. Görüşmek üzere.